Ben Melike Çakır, 22 yaşındayım. Tokat Erbaa Yeni Mahalle'de yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılık ve çiftçilikle yapıyoruz. Yıllardır kamış bakıyoruz. Dedem babasından geçmiş, ondan da babasına geçmiş. Yani dedem 50 yıldır yapıyor diyeyim. Onun da bir devamı var. Ben 6 yaşındaydım ilk tanıştığımda kamışlarla. O yaştan beri yani 22 yaşındayım mesela 15-16 yıldır hayvanlarla beraberiz. Onlar hep beraber büyüdük sayılır. Hep arkadaşım gibi oldular onlar benim. Köyde okulumuz vardı. Çok gidip gelme mesela zor olmadı benim için. 5 dakikada bir gidiyordum yani. Sonra liseye geçtim. Tabii bu sürelerde asla kömüşlerle ayrılmıyoruz. Her zaman beraberiz. Ondan sonra bir üniversiteye gittim. İstanbul'da anestezi teknikerliği okudum. Zaten ilk senem pandemiye denk gelmişti. İkinci senem gittim. Benim için zordu yani. Hem kömüşlerden ayrılmak hem de ilk defa böyle uzun bir süre gitmiştim şehir dışına. Ondan sonra işte gittim. Hayvanlar kaldı burada. Ailem tabii bensiz çok zorlanmıştı. Yani ben gittim ama burada kömüşleri tanıyamıyorlardı. Tanıyamadıkça böyle işler yoğunlaştıkça beni çağırmaya başladılar. Böyle 7 ay İstanbul'da kaldıysam 6 kere İstanbul'dan buraya gidiş geliş yaptım. Yol tabii 12 saat sürüyordu ve ben her gelmemde saat 7'de iniyorsam sabah akşama kadar full kömüşlerle vakit geçirip ondan sonra dinlenmeye geçiyordum. O gerçekten zordu. Abim beni sürekli böyle fotoğraf atıyordu. Bu hangi kömüş, bu hangi balak? Annesini tanıyamıyoruz, balağını tanıyamıyoruz. Ben tabii uzaktan her şeyi onların hallettim, yaptım. Bana soruyorlardı, güzel oluyordu. Benim için de yavrular doğuyordu. Ben onları tabii küçük yavruları çok sevdiğim için abim her gün bana yeni yeni fotoğraflar atıyordu. Onları tanıdım. Her gelmemde işte benden korkuyorlardı. Bunu hiç sevmezdim mesela. Çünkü önceden hep beraber büyürdük. O zaman onlar bensiz büyüyünce çok hoşuma gitmezdi. Sevmiyordum yani. Biz buraya ada deriz. İlk işimiz işte ahır kürüyoruz. Sonra sağıma başlıyoruz. Sağım biraz uzun sürüyor elimizde sağdığımız için ve çok fazla işte sağlanımız oluyor. Böyle az süt çıksa da. Sonra biraz uzun sürdüğü için öğleni buluyor yani çıkmamız. Diyelim 11-12 gibi anca çıkabiliyoruz kömüşlerde. Direkt ilk işimiz hayvanlar susadığı için göle götürüyoruz. Gölde işte hemen oradan girip çıkıyorlar. Sonra oradan gütmeye götürüyoruz. Bir 3-4 saat güdülüp sonra tekrar göle geliyorlar. Orada ama bir 4-5 dakika yatarlar yani. Orada hemen çıkmıyorlar. Suyu çok severler çünkü hayvanlar hem renkleri siyah yani hem de ter bezleri onların hiç yok denilecek kadar az oluyor. Sonra o suda yattıktan sonra tekrar çıkıyorlar. Bir 3 saat falan tekrar yayılıp sonra eve getiriyoruz. Eve gelince akşamları sağma olmuyor tabii şu zamanda. Çünkü yavruları büyümüş oluyor. Sonra onları bağlıyoruz. Abim çoban olmadığı için. Beraber götürüp güdüp getiriyoruz. Öyle aramızda çok fazla bir yaş farkı yok. O yüzden çok fazla dolaşıyoruz, kavga ediyoruz. Ama eğlenceli oluyor bizim için. En azından o gütme zamanlarımız komik, eğlenceli geçiyor. Bizim kömüşlerimiz hep yaşlı olduğu için mesela 12, 15, 20 bile var yani işlerinde. Hiç makine görmemişler hayatlarında. O yüzden hep elimizde sağmak zorundayız. Hatta yavrusuz bile bizi almazlar. İlla ki yavrusunu ilk önce götüreceğim, emdireceğim. Sonra o yavrusunu görecek, koklayacak işte. Sonra beni alıyorlar. Yaklaştırmaz asla. O bizim için çok zor oluyor gerçekten. Böyle hem yavruyla salmak zaten ayrı bir dert. Beraber o 2 tanesini sağıyor, ben 2 tanesini emiyor, ben 2 tanesini sağıyorum. O kısmı gerçekten zor oluyor. Korkma. Yeniden doğumları yaklaştığı için ve sütleri azaldığı için bu ara hiç doğru düzgün sütleri alamıyoruz. Bugün onlardan biri oldu. Hem korktu hem de işte sütleri azaldı.
çok korkuyor şu an. Bizde 2 tane erkek var. Biri bu, biri de büyük var abilerin. Büyük. Baba. Merhaba çocuk. Ben korkuyorum. Koca olan. Ben de korkmuyorum. Ya bu sırada sen de kurtul, sen de kurtul. Ne oldu? Gidelim. Koş. 3 saat 4 saat sürüyor neredeyse sağmak. Çok fazla sütleri çıkmıyor ama çok bizi gerçekten yoruyorlar böyle. Az da olsa sağlamlığımız çok olduğu için uzun sürüyor. Yani bir 4 saat falan sürüyor. Sonra da birazdan da çıkaracağız hayvanları. Hadi gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Gelin, gel, 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 gel.
Bazen inekle kömüşü çok benziyor diyorlar. Karıştırıyorlar. Aynı şey mi, farklı mı? Ben de diyorum ki hayır, bu Anadolu mandası. Bu yerli bir ırk yani bizim. Farklı oluyor. Mesela ineğin danasına, ineğin yavrusuna dana denir. Kömüşünkine balak denir veya erkeğine comba denir. Comba denir bizde. Öyle bir farklılıkları var. Her yerde de mesela kömüşü bilmezler. Böyle Tokat'ta kömüş denir. Böyle genelde manda, camış, dombay bile diyorlar. Onu ben de mesela bu sene ilk defa duymuştum. İnekten daha hırçındır, böyle şey değil. Daha korkaklar. Her şeyden korkuyorlar. Böyle bir ses duyduklarında çok fazla ürküyorlar. Hatta direkt kaçabilirler yani. Zapt etmesi çok zor oluyor o zaman. O sağımı mesela. Sağımı bizden başkasına asla sağdırmazlar. Hatta annemle benim sağım şeylerim bile farklıdır. Yerlerimiz ayrıdır. Benim sağdığımı annem sağmaz. Annemin sağdığını ben sağmam. Ki almıyorlar da yani. Annemi mesela yaklaştırmaz, benim bir tane kömüşüm var. Annemi asla yanına almaz. Onun da yavrusu ölmüştü. O günden beri ben sağdığım için bana alıştı. Hatta beni yavrusu sanıyor. Peşimden falan geliyor. Otlar hep sarardı. Şurada gördükleriniz kırmızı olanlar kuşburnu. Onları toplayıp reçel yapıyoruz. Öyle. Şu an çok yok ama. Çok fazla olmadı bu sene. O yüzden biz de satın aldık. Şimdi bu hayvanlar hep birbirine benzediği için, yani herkes öyle diyor ama bence öyle değil. Hepsinin görüntü olarak hepsi farklı. Böyle ben hep şey yaparım, böyle göz şekillerine dikkat ederim. Mesela bizim bir günde 4 tane falan doğduğu oluyor yazın. Onları tanımak çok zor oluyor yani. Ama ben hep kodluyorum onları. Annem gelip mesela tanımaz. O yüzden hep bana böyle ezberliyorum onları. Hayvanlar başka hayvanı tabii kömüşler almadığı için hepsini tanımak zorundayım. Tek tek böyle götürürüm, bağlarım, annesine veririm. Hepsini de tanırım yani. Sağdığımız sütleri yoğurt olarak da alıyorlar, süt olarak da, ama tereyağı ve peynire mesela istek çok oluyor ama onlar biraz daha zor olduğu için süt ve yoğurt olarak satmayı tercih ediyoruz. Böyle kanser hastalarına falan çok iyi geldiği için hastalar bu doktor tavsiyesiyle bize ulaşıyorlar. Bizden rica ediyorlar. Biz de tabii ki arada bir boşluk olursa direkt onları yapıyoruz, bu isteyen kısma. Ama bizim tabii gönderdiğimiz yerler farklı. Ankara'dan, Ordu'dan mesela çok alıyorlar, götürüyorlar kendileri. Hayvanların sütü çok az olduğu için gönderdiğimiz yerler tabii karşılıyor. Çok fazla istek var ama biz onları karşıladığımız için maalesef diğer taraflara çok fazla yetişemiyoruz. Aradan çık. Hayır, vurma. Lan biraz... Var mı, vurma ya. Lan vurmasa nasıl gidecek bu? Sen bin, bir şey olmaz. Lan kovalayacak, korkacak mı? Aynen, kuyruğunu kaldır. Köyde yaşamak gerçekten bence hem çok güzel hem de çok zor. Yani bence güzel yanları, her şeyin doğalı ve güzeli yani. Her şey doğal. Kendin yapıyorsun, kendin tüketiyorsun. Zorlukları tabii ki bu iş yükü. Yani her şeyi elinde
kendin yapmak zorundasın. Sürekli mesela bir uğraş içindeyiz. Sabah kalkıyoruz, Kömüş'e geliyoruz. Kömüş'ten sonra mesela ev işi. Evde mesela bu zamanlar tarhana yaparız, kuşburnu yaparız. Bunlar hem zor hem güzel hem de yetiştirmesi gerçekten yani çok hızlı bir şekilde gerektiriyor bize. Ben mesela İstanbul'a giderken çok tereddüt etmiştim. Böyle orada biliyorum yani çok kalabalık. Hiç ağaç yok. Benim mesela çok dert etmiştim bu konuyu. Ağaç olayını, yeşillik. Ben hep mesela böyle kömüş güderiz, ederiz. Her yer yemyeşil. Beni çok rahatlatır yani. Zor olsa da. İstanbul'a gittim. O alışması zor oldu gerçekten. Zaten hemen kaçtım, geri geldim köye. Bir sene olsa da gezmiş oldum en azından. O yeri iyiydi yani. Lisedeyken kendime bir uğraş aramıştım. Çünkü sürekli ev kömüşler, ahır, ne bileyim yani sürekli bu döngünün içine girdiğim zaman çok yorulmuştum belki de bundan. Bu sefer kendime bir uğraş aradım. Bizim Erbaa'da Gençlik Merkezi'nde gitar kursu olduğunu duydum. Ben de hemen koştur koştur ona gittim. Sabah okul, lise, gitar kursu, kömüşler. Döngü buna döndü. Çok zor oluyordu ama o an benim için bir farklılık olduğu için güzeldi. Sonra üniversiteye gittim, geldim. Dedim ki bu sefer bir farklılık daha olsun. Keman aldım bu sefer de. Evde onu öğrenmeye çalışıyorum. Boş zamanlarımda onları çalıyorum. Gel. Bu sıcaklar hiç normal değil. Hiç soğumadı burası. Hala çok sıcak.
Eskiye dönüp düşündüğümde aklıma gelen birkaç tane böyle kötü bence anılar var. Bizim combalar 5 yaşlarına geldiğinde yani 4-5 yaşlarında böyle bir tık saldırgan oluyorlar yani. Bana çok fazla bir şey yapmıyorlar ama abim mesela abim, babam ve büyük babam onların kötü anıları var bu süreçte. Bir tanesi abimin bacağına vurmuştu. Sonra bir hafta geçtikten sonra da bizim gözümüzün önünde büyük babama işte altına aldı ve boynuzlamaya başladı. Biz o anı gördüğümüzde gerçekten o korkuyla bir de biz onun üstüne koştuk. Allah'tan bize bir şey yapmadı. Sonra büyük babamın burası böyle kanamıştı. Onu anı görmek benim için kötüydü gerçekten. Ondan bir öncekinde abimle işte bir anımız var. Çok küçüktük. Böyle 10 yaşında falandım ben. O da aynı işte. Vagon deriz biz. Böyle traktörün arkasına taktığımız şey. Biz ona doğru o kömüşü gördüğümüzde ona çıkardık. Çünkü bizi de böyle kalkmaya çalışıyordu. Her kafamızı kaldırdığımızda o vagonu sallardı böyle içindeyken. O gerçekten çok korkunçtu. Böyle travmalarımdan biri büyük ihtimal. Sonra yine hep böyle kötü anılarım combalarla ilgili. Yani böyle anılarım var. Haydi. Hadi. Benim işte gördüğünüz gibi bir tanecik kuzum var. O kuzunun da böyle tatlış minik bir hikayesi var. Ben çok kuzu istiyordum. Hatta söylemiştim bana bunu veren çobana ama o bana vermeyeceğini söyledi. Hatta sat dedim, onu da satmadı bana o zamanlar. Sonra bu kuzunun annesi ikiz yapıyor. Bunu da almıyor. O da diyor ki ben buna bakamayacağım. Senin kızı bakar diyor babama. Babama veriyor. Sonra babam da elinde kuzuyla geldi. Ben şok oldum ama zaten çok istiyordum. İyi oldu benim için. Sonra o zaman da kıştı. Çocuğu aldım eve. O zaman bir kutu vardı. Kutunun içinde kalıyordu. Bunu gönlüm el vermedi. Buna bez aldım bir tane. Ve bezle evin içinde dolaşmaya başladı. Sonra dolaştı dolaştı. Ben buna bir ayda 3 paket bez bitirdim. Günde 3-4 defa değiştiriyordum. Mesela dışarı çıkarıyordum. Ayaklarını gelip böyle güzelce temizliyordum. Benle beraber yatmaya başladı. Alıştı. Benden önce yatağa koşuyordu. Yatıyordu. Sonra bir gün işte gerçi hep yapıyordu da ben yattım mesela. Buraya eşeleyip gelip buraya kafasını koyup burada direkt çocuk bebek gibi uyuyordu yani benle beraber. Zaten bu yüzden çok fazla bir bağımız var. Nereye gitsem benle gelir. Hiç ayrılmayız yani. Buraya geldi. Köpeklerin yanında falan kalıyor. İşte oynuyorlar beraber. Alıştı. Mesela yanında bir kuzu olsa hiç onu artık benimseyemiyor. Çünkü hep insanlarla yaşadığı için ev kuzusu oldu. Herkes diyor bu süs gibi, süs bebeği gibi büyümüş. Arada komşulara götürüyordum gezmeye kucağımda. Ya öyle gezdik bayağı. Güzeldi. Sosyal medyada içerik üretiyorum. Instagram'da ve YouTube'da. Tabii YouTube'da bayağı uzun bir ara verdim ama oradan devam edeceğim. Mesela Instagram'da çektiğim videolarda her zaman böyle çok güzel yerleri koyuyorum. Kolay olan yerler mesela belki de. İnsanlar bunu görüp işte ben de köye yerleşeceğim. Ben de yaparım. Senin hayatında özeniyorum, seviyorum. Ama bunun içini bildiklerinde büyük ihtimal asla yapmak istemeyecekler. Çünkü çok zor. Bu gün boyu bu şeyin içinde olmak asla kendine ayıracak doğru düzgün bir vaktin yok zaten. Yani bunlar tabii herkesin yapabileceği işler değil ama benim gibi isteyen ve azimle bu işi yapmak isteyenler tabii bunu yapabilir.
Çoğu iş mesela çok güç gerektiren şeyler. Bunu daha çok böyle etraf erkek işi olarak görüyor. Ama bence kadınlar da her işi yapabilir. Bu da işte bizler mesela bunların birer örneğiyiz bence. Öyle traktör süreriz mesela. Bunu genelde erkekler yapar derler ama kadınlar olarak da biz de yapıyoruz artık. İnsanlar istediği zaman her şeyi başarır. Ben de buradan devam etmek istiyorum. İnşallah bu düzenle ömür boyu gider. En sevdiğiniz yer neresiydi? Burasıydı. Ses çıktı. Çok ses çıkarım. Nasıl çıktın buraya? Öyle bakmam lazım. Hayır dur. Düzgünce duralım. Heh, bir dakika. Şşt, rahat.